Geçen sefer söz vermiştiniz, Selda Bağcan yapar mısınız? Valla yapalım be. Doğru diyor. Defalarca hakikaten Selda Bağcan'la alakalı yapalım dedik, geciktirdik. Selda Bağcan analizi yapmak kolay değil. Bence değil ama düşündüklerimizi sesle alakalı söyleyelim, fikirlerimizi konuşalım. Sizlerin de fikirleri önemli, biliyorsunuz. Arkadaşlar hiçbir yayında yani bugüne kadar bu kadar yayın yapmışız. Bunun haricinde video var, işte 1300 tane video yüklemişiz kanala. Hiçbirinde ben biliyorum demedim. Hiçbirinde. Ben bilirim demedim. Ben hala öğrenen bir insanım. Hiçbir zaman bu işin sonu yok. Müzik bir dehliz gibidir. Bilmediğiniz bir okyanus gibidir. İçinde küçücük parçalarız. Ben sizden öğreniyorum. Siz benden bir şey öğreniyorsunuz ve ortaya bir bilgi dağarcığı bırakıyoruz. Arşiv bırakıyoruz ki bizden sonraki nesiller bizim bu bilgilerimize bakıp neleri doğru neleri yanlış yaptığımızı kendilerine göre kıyaslasınlar, doğruları alsınlar, yanlışları def etsinler. Biz de bu hayatta küçük bir taş kadar olalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, minicik bir taş, minicik yerde gördüğünüz bir taş en az 1 milyon yılda oluşuyor. Düşünün, dünyada ne kadarlık misafirleriz hepimiz. Allah'ım, bugün dedim ya bir mod var ya, hayırlısı, nereye gideceğini göreceğiz. Kara sürülmesin diye adaletin bu mu dünya? Selda Bağcan. Hadi bakalım. Bayağı eski bir kayıt tahmin ediyorum. Ne zamanki dönem acaba? Bakalım. Selda Bağcan'ın benim çocukluğumdan beri aklımda kalan ilk şeyi 12 telli gitarıdır. Bu nasıl bir özdeşleşmedir böyle ya? 12 telli gitarı ben ne zaman hatırlasam Selda Bağcan aklıma gelir. Çünkü 12 telli gitar çalımı çok zevklidir. Bende bir tane var. Durun bir saniye. Muhabbet sohbeti başka noktada. Ama hakikaten hani zaten müzik sohbeti yapıyoruz. Olaya bak abi. Şu an akordu patates ama. Obo. Fakat müthiş. Şurada çalıyor biraz akor. Baksanıza şimdi. Normal gitar tınısı değil. Aynı telden 2 tane takıyorlar oktavlı olarak. Yani mesela burada do basıyorsam bir do'nun oktavı var. Bir de aşağısı var aynı telde. Yani ikisi beraber tınlıyor. Her telde aynısı. Şunu hatırlayanlar. Kıyametin ninnisi. Yaptığım İstanbul Kıyamet Vakti bilgisayar oyunu müziklerinde 12 telli. Kullanmıştım. Konuşamıyorum be. İnsan hani şöyle bir şey vardır ya, enstrüman çalarken konuşabilir misiniz? Hakikaten kolay iş değil. Peki, Selda Bağcan'ı dinleyelim. Kara sürülmesin diye anamızın ak sütüne. Mükemmel bir tekniği var. Mükemmel bir tekniği var. Bana Selda Bağcan yani Türkiye'deki kadın şarkıcılar arasında en etkileyici şan tekniğine sahip şarkıcı olarak hep aklımda kaldı yıllarca. Yani ben zaten biliyorsunuz hani Azerbaycanlı şarkıcıların mükemmel şan teknikleri olduğunu hep söylüyorum. Çok doğru şarkı söylüyorlar. Koca bir salona da şarkı söyleyebilirler. Küçücük bir odada ya da söyleyebilirler. Çünkü seslerini böyle kullanabilme yetileri var. Selda Bağcan bizim Türkiye'de örnek alınması gereken en iyi kadın seslerinden biri. Yıllardır var. Yıllardır var. Ama biz nedense gözlerimizi hep ilginç başka şeylere odakladığımız için kendi kulağımızı ve ses becerimizi geliştirmeyi köreltiyoruz gençler. Selda Bağcan dinlemek ve izlemek lazım. Bakın, girişine bir daha bakın. Kara sürülmesin diye. Ağız içindeki bu rahatlığı ve genişliği hissediyorsunuz değil mi? Hani şu değil. Kara sürülmesin değil de kara sürülmesin diye. Hep bir ağzın içinde sanki hava rahatlıkla dolaşıyor gibi büyük bir alan yaratıyor. Bakın bir daha izleyin. Sadece ağız açıklığı ile ilgili bir şey değil bu. Bu nefesin içeride rahat dolaşmasıyla da ilgili bir şey. Yani havayı, ciğerlerinizden gelen, diyaframınızdan gelen havayı ağzınız içinde dolaştırmak. Yani boş bir şey olarak düşünün. Şan teknik temel çalışmalarda bu bile yapılabilir. Yani
havayı üflerken üst damağınızda gezdiğini hissedebilirsiniz. Bunu Selda Bağcan söylerken direkt hissediyorsunuz. Bakın. Kara sürülmesin diye Bakın şuraya. anamızın ak sütüne. Sanki o hava hem açık ağızda hem üst damakta altta böyle rahat rahat geziyor ve güzel bir açıklık yakalıyor. Ağzımızın içi hep söylerim bir cami gibidir. Bir cami kubbesidir bizim tepemiz. Yukarısı bir böyledir. Yani üst damağınızı bir cami kubbesi gibi düşünürseniz sanki sesi kendi ağzınız içinde bir akustik alan oluşturacak şekilde kullanabilirsiniz. Selda Bağcan sürekli böyle söylüyor. İzleyin. Kara sürülmesin diye anamızın ak sütüne. Ve nasıl bir falsettoya geçiş var bakın. Anamızın ay sütüne. Müthiş. Sütüne. Müthiş. Başımızın gölgesini bilir. Başımızın gölgesini nasıl öne tutuyor sesleri görüyorsunuz değil mi? Hacimli sesi seviyor. Hacimli, kuvvetli sesi seviyor Selda Bağcan. Başımızın gölgesini bilir. Duydunuz mu? Düşürmedik. Düşürmedik önümüze. 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 Buraları önümüze değil de biraz daha boşta bırakmayı seviyor. Selda Bağcan'ın sesindeki o nedenle tiz bölgelerin açıklığı, tiz bölgenin rahatlığı, bu kadar rahat tize çıkabilmesinin sebebi bu ağzının içindeki havayı çok rahat, geniş dolaştırması. Çok rahat. Mektupsuz git. Mektupsuz. Rahat. Hep rahat görüyorsunuz değil mi? Boğaz sıkılmıyor. Sus kitapsın. Kitap. A'ya bakın. Kitapsın. Ne kadar açık olduğunu görün. Mektupsuz kitap. Tam P'de yakalıyorum. Yakalayacağım. Mektupsuz kitap. Uykusuz A. kaldım. I'lar da birazcık kaldırıyor kafasını. Kaldım. Yani ben söylerim. Boyun kaldırma sesi arkaya göndermeyi daha kolay hale getiriyor. Ama son harflerini de kullanıyor. Genelde zor çıkarması gereken yüksek volümlerde aşağı veya karşıya bakıyor. Eşsiz topraksız. Bir yandan enstrümana da bakıyor. Ağaçsız dağladım. Çok özgün bir yorumcu değil mi ya? Selda Bağcan gibi bir ses var mı kulağınızda? Şöyle hemen birini getirin. Herkes gibi var. Tarkan gibi şarkıcı var mı desem. Şey var şu var. Sezen Aksu gibi var mı? Ha şu var, Mehmet var, Ahmet var. Bir sürü sayarsınız değil mi? Selda Bağcan gibi var mı desem. Herkes şöyle bir kim var ya? Bizim şey olabilir falan. Net bir şey duyamıyorsunuz. O kadar kendine özgü ki her şey. Çok özgün. Mükemmel tekniği var ama. Yıl yıl mapus kaldık. Aç açık. Bir de enstrüman çalarak söylemek ne büyük bir gurur ya. Ben enstrüman çalıp söyleyenlere her zaman bambaşka bakıyorum. Gençler örnek alacaksanız böyle sanatçılara örnek alın. Böyle sanatçılara örnek alın. Gerçekten yani çünkü bu insanlar size müzik kültürünü öğretirler. Benim bütün çalışmalarda, yayınlarda, videolarda anlattığım başka şeyler de var ama. İşte efendim küpenizin biçimi, yüzünüzün makyajınız şekli. Evet tamam bunlar sahne şovunun bir parçası. Bunu yadsıyamazsınız. Fakat müzisyen olmak istiyorsanız küpenizi iyi yaparak müzisyen olamazsınız. Güzel bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Biraz sonra zaten çok orijinal video izleteceğim size. O videoda da bununla ilgili konuşacağım. Selda Bağcan'da ise yani müzisyenlik akıyor tepeden tırnağa değil mi? Enstrümanlar yan yana. Çok büyük bir lezzet ya. Ya bakın size kendi odamı şöyle göstereyim. Bakın bu duvardaki gitarlar. Şunlar neyler? Bakın arkadaşlar. İçeriki odada bir de Emre benim şeyleri izlediyseniz stüdyo gezilerini odayı gösteriyorum. Bir sürü enstrüman var. Neden bunlar var? Ben şunları çalıyorum falan diye değil. Ben bunları çaldıkça kendimi daha mutlu hissediyorum. Daha iyi bir müzisyen olmayı hedeflediğim için. Ve hani geçen paylaştığımda Sokrates'in nefis bir lafı var. Ölümü beklerken zindanda flüt öğrenmeye çalışıyor. Diyorlar ki niye zaten öleceksin? Yani flüt öğrenmek için
Öleceğim diye flüt öğrenmeyi bırakmak zorunda değilim diyor. Flüt öğrenmenin zamanı yok. Şu an flüt öğrenmeyi öğrenmek için çalışıyorum diyor. Yani odaklandığınız şey o andır aslında. Bir müzisyen de ki kendi adıma ben bunları çaldıkça yaptıkça kendimi daha mutlu bir müzisyen olarak hissediyorum. Siz de müzisyen olmak istiyorsanız Selda Bağcan'ı ve bu fikirler örnek alabilirsiniz. Taştık, dayandık, dayandık. Kimse Şu ifade de çok ilginç değil mi? Baksanıza dayandık derkenki ifadesi bakın. taştık, Bakın. dayandık. Dayandık. Yani o ifadeyi kuvvetlendirmek için dayandık. O içindeki o acıyı, oradaki o dayanma hissini, acıya direnme hissini vücuduyla anlatma, yüzüyle, şekliyle anlatma. Bakın. Dayandık, Zaten orada da göğsüne düşürüyor hem boynunu kaldırarak. dayandık. Kimseler duymadı. Kimseler duymadı. Efsane kayıtmış ya. Bunu gönderen arkadaş karışık bilgiler. Alkış abicim. Müthişsin. Beni de coşturdun. Allah da seni coştursun. Kimseler duymadı. Mükemmel. Eşsiz, topraksız, ağaçsız, Pesi olabildiğince bakın nasıl. Eşsiz bakın. dalsız, topraksız. Boynunu şu şekilde tutarak eşsiz, topraksız. Kendine pes gelen bölgeyi ön tarafa tutabilmek için bütün mücadele. Eşsiz, topraksız diye çıkmaz çünkü ses. Ses kuvvetlenmez. Burada yapabileceği tek bir şey var. Bakın mikrofon da hiç yakın değil ha. Eşsiz, topraksız, Eşsiz görüyorsunuz. ağaçsız, dalsız. Şarkıcılığın temelinde işte bu mücadele var ya. Sesi çıkartmak için o vücudun yaptığı mücadele. Şarkıcılık kolay bir iş değil. Yıl yıl mapus mapus kaldık, açık taştık. Dayandık, dayandık, Pasajlara bak. açık taştık. Beste, göğüste, Dayandık, ağız içinde, kafada. 3 tane bölge. Nefis bir çalışma. Bakın. yıl yıl mapus En pese bakın. uykusuz kaldık. Pes bölge. Uykusuz kaldı. Eşsiz, topraksız, ağaçsız daldık. Kalın göğüs sesi. Yıl yıl Ağız içi. mapus mapus kaldık, açık taştık. Taktık. Bakın. Sesler buraya geldi. Önce buradaydı. Sonra buraya geldi. Dayandık, Dayandık. Geliyor. Kafa. kimseler duymadı. Fakat o kadar yumuşacık kullanıyor ki hep demeye çalıştığım hiç sıkmadan, bastırmadan mükemmel teknik. Geliştirin, dinleyin Selda Bağcan'ı işte. Alın teknik istiyorsanız, imaj istiyorsanız zihninizde ne yapabilirim? Selda Bağcan. Kimseler duymadı, kimseler duymadı. Cazcı gibi ya. Çok caz karakteri var. Gelip de çatmasak. Bakın vücudunu ve yüzünü öyle bir değiştiriyor ki sanki böyle rüzgarda sallanır gibi. Ya ifadeler çok önemli şarkıcı izlerken. Gelip de Önce o kendi duygusunu yansıtıyor. Siz o duyguya kapılıyorsunuz. çatmasa kaşını ayrılık. Of. Dostlar gene birlikte dayanırdı. Müthiş. Geçiyorum biraz. Birlikte dayanırdık. Yani Selda Bağcan'ın şu anki sesi mezzo rengi gibi. Gibi. Ama emin değilim. Böyle bir şeyden hemen çıkarılamaz. Mezzo soprano gibi. Yani incelesek acaba daha tizler var mı desek? Bence vardır. Yani şu teknik kullanımı do diyezleri, belki mi bemolü, mi'yi bile bize gösterebilir. Yani karakterini o zamandan itibaren, o andan itibaren acaba mezzo değil de böyle daha yüksek bir şey diyebilir miyiz? O zaman adlandırabilirim. Şu an bir şey diyemeyeceğim. Of. O efsane 12 telli burada. Anam 6 telliymiş ya. Buradaki gitarı 6 telliymiş ama 12 telliyi çok iyi biliyorum yani. Selda Bağcan'ın 12 tellisini biliyorum. Güvenemem servetime, malıma. Müthiş okuyor, müthiş. Zaman zaman o falsettoları o kadar güzel kullanıyor ki bu şekilde. Sesleri böyle yumuşatarak. Umudum yok bugün ile yarına.
Asaretin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Ses böyle hep otobanla gidiyor arkadaşlar. Hiç çakılı falan yok. Kaymak gibi tizle pes arasındaki bağlantılar. Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Var mı yok? Bitiriyorum. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Selda Bağcan'dan öğreneceğiniz çok ama çok fazla şey var. İyi şarkıcılar burada aramızdalar. Arkadaşlar gözünüzü açın. Daha dikkatli olun. Öğreneceğiniz çok şey var. Dediğim gibi inanılmaz iyi bir ses. İnanılmaz iyi bir ses. Müthiş. Peki.